fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu aslında çok uzun süredir çekmek istiyordum ilk sezondan beri. Fakat bir türlü fırsat bulamamıştım ama 3. bölüm itibariyle Daenerys'in yumurtalarının gözükmesi ve tüm teorilerin tekrar gündeme gelmesi birazcık bahanem oldu. Bugün genel olarak aslında Dreamfire teorisinden bahsedeceğim. Biraz da Cyrex'e gireceğim. Biliyorsunuz ki Game of Thrones'ta Daenerys'in ilk sezonun sonunda o kan büyüsünün de etkisiyle çatlattığı yumurtaların ortaya çıkışı hep mevzu oldu. Hep tartışıldı yani. Bu yumurtaların nereden geldiği, annelerin hangi ejderha olduğu konusunda sayısız dedikodu, sayısız teori var ortada. Dreamfire teorisi var ilk olarak en çok kabul edilen ki ben de aslında buna daha yakınım. Valyria aracıyla geldi diyenler var. Essos'tan işte diğer böyle birkaç ejder efendisi üzerinden geldi diyenler var. O Ashae'nin ötesindeki gölge diyarlarda bulunabileceği, sürekli orada bulunabileceğine dair dedikodular dönüyordu. Biz bunları en son olarak da dizinin 3. bölümü itibariyle Cyrex'e ekledik. İsterseniz ilk olarak en geniş konumuz Dreamfire teorisiyle başlayalım. Dreamfire teorisini doğru anlamak için bizim tarihlerimizi bir 80-100 yıl geriye sarmamız gerekiyor. Hatta belki ondan da biraz eskiye sarmamız gerekiyor. Öncelikle bizim Rhaena Targaryen'i tanımamız gerekiyor. Dizimizdeki Rhaena'dan bahsetmiyorum tabii ki. Onun da ismine ilham kaynağı olanlardan biri olan Aegon'un torunu olan aynı zamanda Rhaena'dan bahsediyorum. 2 tane Aegon var. O yüzden birine Aegon the Conqueror diyeceğim. Diğerine de Prens Aegon diyeceğim. Aegon the Conqueror'ın 2 tane kız kardeşi var. İkisiyle de evli. Birisi Rhaenys. Rhaenys'ten Aenys isimli bir çocuğu var. Diğer tarafta Visenya ile de evli. Visenya'dan da Maegor isimli bir çocuğu var. Yani Aegon the Conqueror'ın aslında 2 tane çocuğu var. Yaşı büyük olduğu için soy Aenys tarafından geçiyor ve Aenys tahta geçiyor. Bir süre sonra da ölüyor. Aslında çok da iyi bir kral değil. Hatta kötü bir kral olarak sayabiliriz biz Aenys'i. Ve tüm sorunlar burada başlıyor. Aenys'in Rhaena'da dahil olmak üzere 4 tane çocuğu var. Rhaena bu çocuklar arasında en büyükleri olan Prens Aegon'la evli. Aslında Rhaena'nın kraliçe olması gerekiyor. Yani normalde soyun Rhaenys tarafından devam etmesi gerekiyor. Fakat Visenya tarafı burada müdahalede bulunuyor. Visenya'nın da payıyla Maegor ki tarihte akraba katili ve biz onu zalim Maegor olarak biliriz. Aegon'u, Prens Aegon'u ve ejderhasını öldürüp tahtı gasp ediyor. O dönemler Prens Aegon aslında burada da bir ejderha savaşı var ki ilk ejderha savaşımız var burada. Prens Aegon'da o zamanlar Quicksilver var. Şimdi olsa bu 120 yaşlarında falan olacak ama o zaman 30 yaşlarında daha henüz genç bir ejderha. Maegor'da da ise Aegon the Conqueror'dan sonra devraldığı Valerion var. Yani aslında burada çok zor da bir savaş olmuyor yani. Vhagar, Arrys kapışması tarzı bir şey oluyor yani burada aralarında. Neyse burada Maegor tahtı ele geçiriyor ve bir süre bildiğin tiranlıkla yönetiyor ülkeyi. Kendine mesela eş olarak 3 tane gelin alıyor. Bunlar arasında Rhaena da var ki aynı zamanda yeğeni oluyor ve 2 tane daha gelin alıyor. Bunlar da tarihte kara gelinler olarak geçer. Aradan bir süre daha geçiyor. Olaylar falan derken bunların hepsini zaten ben sezon bittikten sonrasında detaylı olarak o tarihe gireceğim. En son bir şekilde Maegor devriliyor ve Rhaena'nın en küçük kardeşi, en küçük erkek kardeşi olan Jaehaerys burada tahta geçiyor. Bizim dizimizin açılış sahnesinde gördüğümüz ihtiyar kral Jaehaerys'ten bahsediyorum. Buraya kadar tamam bence. Buradan gelelim Rhaena ve Dreamfire'ın hikayesine. Rhaena Targaryen tüm bu olayların üzerinden bir süre geçtikten sonra Casterly Rock'un biraz üst taraflarında yer alan Fair Island diye geçer. Yani güzel ada diye çeviriyorlar Türkçe'ye. Yani burada da Farman isimli küçük bir kale, küçük bir hane var burada. Bu hanenin de bir tane lordu var. Daha doğrusu ikinci çocuğu, ikinci lordu bu şeyin. Andrew isimli bir tane biriyle buradaki o kişiyle evleniyor Rhaena Targaryen. Bu kişi kesinlikle bir prensese eş olabilecek birisi değil. Yani Rhaena'nın dengi değil. Bu anlamda Andrew'un bir özelliği yok. Yani şövalye olmayı becerememiş. Kılıç kullanmayı bilmiyor. İşte dövüşmekten anlamıyor. Savaş tecrübesi yok. Akıllı değil. Ailesinin bir özelliği yok. Aslında hiçbir özelliği yok burada Andrew'un. Fakat burada şöyle bir detay devreye giriyor. Daha doğrusu bir dedikodu devreye giriyor. Hatta dedikodunun da biraz ötesinde bir şey var burada. Çünkü tarihi kayıtlara geçmiş bir yazı var burada. Bu adanın üstadı Hisar'a bir mektup göndermiş zamanında ve burada diyor ki Rhaena diyor ki bu adada yani güzel adada gerçek aşkı buldu. Andrew'un ablası Elisa ile ilişki yaşıyor diyor Rhaena. Bu Elisa da oldukça ilginç bir karakter. Bayağı enteresan bir karakter gerçekten. Çok zeki. Aynı zamanda fazlasıyla sivri dilli ve sözünü gerçekten hiç sakınmıyor. Böyle av hayvanlarıyla arası iyi. Atları, köpekleri işte şahinleri çok seviyor. Siyahlardan anlıyor. Aynı zamanda da mükemmel bir kaptan. Yani denizcilik onun için bir tutku aslında. Öyle bir karakter. Yani bizim onu tanımlayacağımız şey bu aslında. 13-14 yaşlarına itibaren denizde büyümüş ve kendi gemisi bile var ki
sürekli hani uzak yerlere gitmek falan böyle hep hayali olmuş bir karakter. Hatta Game of Thrones'taki Arya'nın kendisine rol model olarak Elysa'yı aldığı falan hani sürekli konuşulurdu zamanında. Onu evlendirmek için küçük yaşlarda 2 kere nişanlıyorlar. Fakat çeşitli akıl oyunlarıyla beraber bu 2 nişanı da kırmış ve karşıdaki çocukları kaçırmayı başarmış. Rhaena Targaryen'la ise arası acayip iyi gerçekten. Yani birbirlerine hiç ayrılmıyorlar. Hatta ikisi Dreamfire'a binip böyle gezmeyi falan çok seviyor. Dreamfire dizimizde böyle 95-100 yaşlarında şu anda. Fakat bu konuştuğum dönem için 15-20 yaşlarında çok genç bir ejderha aslında. Yani yaşından da anlaşılacağı üzere Rhaena da onun ilk binicisi. İşte bu Dreamfire'ın bu adadayken 3 tane yumurtası oluyor. Sonradan adada belli başlı sorunlar ortaya çıkıyor ve hep birlikte Dragonstone'a yerleşmek zorunda kalıyorlar bunlar. Bu ekip bu şekilde Dragonstone'a yerleştikten sonra aralar yavaş yavaş böyle çatlaklar oluşmaya ve olaylar patlak vermeye başlıyor. Alysa ve Rhaena'nın kızı Arya Dragonstone'dan hiç hoşlanmıyor. Sıkılıyorlar. Daha doğrusu bunalıyorlar buradan. Alysa'nın o denizlerdeki tutkusundan, yani denizlerden uzak kaldığı için şimdi hanesiyle de arası bozuluyor orada. Dolayısıyla hani böyle denizlerle aran oradan para falan da isteyemeyince gemi falan da yapamıyor ve hani denizlerle arasına mesafe giriyor. En sonunda bu tutkusunu tekrar hani kavuşmak için Rhaena'dan gemi yapmak için para istiyor. Rhaena da kendisinden uzaklaşabilir diye, onu yanından ayırmamak için hani bunu reddediyor. Sana bunu veremem diyor. Daha sonra ikilinin arası gittikçe açılıyor. Bayağı bir kötü oluyor. Aradan birkaç yıl geçiyor bu şekilde ve bizim hani tarihlerimiz fetihten sonrası 54 yılına geldiğinde ben gitmek istiyorum diyor Alysa burada. O da hani kalmanı istiyorum diyor Rhaena. Fakat hani bunun için de yalvaracak değilim diyor. Alysa işte adadan ayrılıyor bir şekilde. Drift artık ediyor. Oradan onun üzerine Pentos'a gidiyor. Daha sonrasında ise bunun haberi geliyor. Rhaena öğreniyor ki hani adadan ayrılırken Alysa yanında 3 tane ejderha yumurtası çalarak götürmüş. Şimdi adada 3 tane yumurta bırakmıştı Dreamfire. Burada da 3 tane yumurta çalınıyor. 3-3 diye geliyoruz biz sona doğru aslında. Alysa'nın burada bir tane amacı var. Bu ejderha yumurtalarını satıp parasıyla kendine bir gemi yapmak tutkusuna, özlemine kavuşmak istiyor. Bizim diyarımızda da şu anda başta Rhaena'nın küçük kardeşi olan işte biraz önce bahsettiğim Jaehaerys var hala, ki zaten 50 yıla yakın bir hükümdarlık süresi var onun. En fazla uzun süre tahta kalan kişi. Biraz önce bahsetmiştim. Dizimizin açılışında gördüğümüz kişiden bahsediyorum hala. O Jaehaerys'ten bahsediyorum. Bu konuyu oldukça ciddiye alıyor Jaehaerys. Yani bu ejderhalar için savaş açmaya razı. Fakat arıyorlar bir türlü izini bulamıyorlar. Lise Ferment zaten hani ismini değiştiriyor burada. Alice Westil yapıyor kendi ismini ve Bravos'a kadar bir şekilde ulaşmayı başarıyor. Orada bu yumurtaları bir tane deniz lorduna, gerçekten de bununla ilgilenen bir kişiye satıyor. Daha sonrasında bu parayla o Sunchaser dediği bir tane gemi yapıyor ve bu gemiyle beraber yolculuklara başlıyor. Bu yolculuklar sırasında özellikle ilk başta uzaklara gidiyor ama kendisine belli bir mürettebat toplamak için hani dolaşırken birkaç kez izini buluyorlar fakat bir türlü yakalayamıyorlar. Hatta Corlys'in de bir sözü var. O uzak diyarlara yolculuklarından birisinde bu gemiyi gördüğünü falan iddia ediyor. Yani Alysa'nın gemisini gördüğünü falan söylüyor. Yani böyle bir iddia da var aslında Corlys tarafından fakat onun izini hiçbir şekilde bulamıyorlar. Daha sonrasında ise bu yumurtaların izini bir şekilde buluyorlar ve taşlaşmaya böyle hafif yüz tutmuş halde yumurtalar. İşte Bravos'un lordu almıştı ve hani banka üzerinden onunla böyle pazarlık ediyorlar ve işte Bravos'un hani Demir Bankası, ki o lord zaten bağlantısı var. Bunların borçlarının böyle belli bir kısımlarını, daha doğrusu borçlarının ana parasını siliyor ve bunlar da yumurtaların onlarda kalmasına müsaade ediyorlar. Fakat Jaehaerys hani o yumurtalar çatlarsa yani ortalığı yakıp yıkmaya, bu konuda savaş çıkartmaya hazır. Yani yumurtaların çatlamaması için dua etsin, yoksa hani gelir tepesine binerim diyor. Fakat hani konumuz bizim burada kapanıyor aslında. Aradan uzun yıllar geçiyor ve Illyrio Mopatis adında bir tane adam Essos'a kaçmış bir tane Targaryen prensesi olan Daenerys'i buluyor ve ona düğün hediyesi olarak 3 tane yumurta veriyor. Aşağının ötesindeki o gölge diyarlardan buldum yumurtaları diye söylüyor burada kaynak olarak ve hani şöyle bir iması var orada. Herkesin, yani oraya giden herkesin bu yumurtalara ulaşabileceğini ima ediyor. Buradan dizimizle böyle kısa bir araya gireyim hemen. Dizimizde bize ne ima edildi? Hani buna gelelim biraz. Daemon biliyorsunuz ki Cyrex'in yumurtladığı 3 tane yumurtayı almıştı ve daha sonrasında biz Rhaena'ya vadiye götürülmesi için, yani ona götürmesi için 4 tane yumurta verilirken gördük. Bu yumurtalar Daenerys'in yumurtalarıyla aynı renkti. Tonları gerçekten hani arasında biraz fark var. Aslında bu konuda konuşuldu. Ona da kısaca açıklık getireyim burada. Yani gördüğümüz yumurtalar sonuçta hani yeni yumurtlanmış yumurtaların rengi vardı burada. Yani renkleri oldukça canlıydı. Fakat Daenerys'inkiler belki de en az 150 yıllık yumurtalar ve taşlaşmış ve hani dış etkileri falan da göz önüne alırsak biz ve biraz da yıpranma payını göze alırsak hani renkleri biraz solmuş. Yani arada bir fark var. Dizimizdeki ejderha yumurtalarının, gördüğümüz ejderha yumurtalarının renkleri
Hani bu yüzden biraz canlıydı aslında, bu çok açıktı. Yani dizide Daenerys ile hani Syrax arasında, yani Drogon ile Syrax arasında bir bağlantı kurmaya çalıştıkları da çok bariz aslında. Zaten dizinin yönetmenlerinden daha doğrusu bölüm yönetmeni olan Greta Patel yumurtaların Daenerys'in yumurtalarının olduğunu söyledi bile. Yani aslında bu iddia dizi tarafından doğrulanmış oldu. Fakat ben yine de bunun bir teorinin ötesine geçmeyeceğini düşünüyorum. Ya bu konuda yazarın açıklaması beklenmeli bence, ki açıklama yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz ama ya aslında şöyle bir şey var. Hani oraya da geleyim. Dreamfire muhabbeti de bir teoriydi yani sonuçta. Evet, güçlü bir teoriydi. Yani çok güçlü bir teoriydi. Ben açıkçası hatta bunun daha olası olduğunu düşünüyorum. Hatta dizi ilk sezonda bu teoriye destek verdi. Bunu net şekilde gördük. Yani Dreamfire'ın şeklini Dragon, Viserion ve Rhaegar'a benzeterek hani yani çok net bir şekilde mesajı verdi ki aslında bu benzerlik bile bir teoriydi yani. Fakat Dreamfire olayında gözden kaçan önemli bir detay var. Dreamfire bu güzel adada yumurtluyor. Orada 3 tane yumurta var. Sonra geliyor Alistair Ferman, işte 3 tane yumurta çalıyor. Yani 3-3-3 diye gidince insanlar aslında burada hemen yapıştırıyor. Bu Dreamfire'ın yumurtaları diye. Fakat hani kitap net bir şekilde çalınan yumurtaların Dreamfire'a ait olduğunu söylemiyor. Hatta bu konuda şöyle bir ifade var. Güzel adadan gelen yumurtalar için. Doğrudan okuyayım hatta size bunu. Dreamfire'ın güzel adada yumurtladığı yumurtalar Dragonstone'a geldiklerinde hep birlikte çatlamışlardı diyor. Yani bahsi geçen o 3 yumurta çatlıyor aslında. Evet, o dönemde Dragonstone'da aşırı ejderha yok bildiğimiz kadarıyla ve yumurtlama özelliği en yüksek olan ejderha Dreamfire. Yani bu yumurtaların Dreamfire'a ait olma olasılığı çok çok yüksek ihtimal. Fakat bunun da bir teorinin ötesine geçmediğini anlamak lazım. Yani Alistair Ferman'ın çaldığı yumurtalar Dreamfire'dan değil mi bilinmiyor. Bu yumurtalara Braavos'a gittikten sonra ne oldu bilinmiyor. Fakat bu çok güzel bir teori. Dizide Dreamfire'ın Daenerys'in ejderhalarına benzemesi de çok hani güzel bir teoriydi. Syrax üzerinden yapılmaya çalışılan da çok güzel bir teori. Bence ben bunların yapılmasına kesinlikle karşı değilim. Ya bizim bir sürü alternatifimiz olsun. Biz oturalım hani tek tek eleyelim ve aklımıza yatanı, yani en beğendiğimizi seçelim. Dragon'un annesinin mesela Syrax çıkması beni öyle çok da rahatsız etmez yani bu konuda. Ama beni bu konuda rahatsız eden bir şey var. Yani sen yönetmensin, tamam. Hani yani böyle bir teori attın ortaya. İnsanların kafasını karıştırdın. Ya ondan sonra çıkıp da bu ejderhalar Daenerys'in ejderhaları falan diye böyle büyük büyük konuşmana gerek yok yani. Aşırı da ciddiye alacağımız biri değilsin. Ya ilk sezonda toplam yönettiğim bir bölüm var. Ya sonuçta yazar değilsin yani. Game of Thrones'ta falan da görev almış bir isim değil. Ya o yüzden benim aslında en sinirlendiğim nokta bu. Yani yap teorini, ya kur istediğin gibi teorini. Ya gönlünce kafa karıştır ama hani yazar mısın gibi böyle açıklamalar yapma yani. Yazarın bile böyle boşluk bırakmak istediği bir konuyu ya tamamlamaya çalışıyorsun yani. Burada ne gerek var böyle bir şey yani gerçekten. Özetle Daenerys'in ejderhalarının annesi için hani değişen bir durum yok. Sadece yeni bir tane daha teori eklemiş olduk bu konuya. Ben hala Dreamfire tarafına daha yakınım ama mesela yazar bunu onaylar. Evet, Syrax derse de benim için çok rahatsız edici olmaz. Sadece Dreamfire böyle daha çok sevdiğim bir ejderha. O yüzden Dragon'un annesinin o olma ihtimali beni daha fazla heyecanlandırıyor ki benzerlik falan da bence yani çok önemliydi o detaylar. Ama sonuç olarak hani bunların hepsi bir teori. Yani onun ötesine geçemiyoruz. Yani bu konuda hangisine inanmak yani bize kalmış. Yani siz de fikirlerinizi aşağı yorumlarda belirtin lütfen bu konuda. Hani bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.